Günaydın. Evet, sabah erkenden uyandım. Dedim ki ablamların oturduğu siteyi size bir gezdireyim. Geçen geldiğimizde buradan giriş yapmıştık. Buradaki çiçeğe bayıldım. O yüzden size de göstermek istedim. Evlerin dekorasyonları değişiyor kişiden kişiye. Kimi evler çok bakımlı, kimileri değil. Ama bu kısımdaki evleri çok beğendim ben şahsen. Hatta bu şimdi göstereceğim yerde küçük bir havuz var böyle. Çok hoşuma gitti. Kedileri de görüyorsunuz zaten. Evet. Şimdi en beğendiğim yerden şöyle bir giriş yaptım. Sabahın köründe de kalktım. Bu arada ben hastaydım. O yüzden biraz bitkin ve sarsak yürüyor olabilirim. Her neyse. Burası yazları böyle tıklım tıklım oluyor. Ama kışın incin top atıyor. Fazla insan yaşamıyor burada kışın. Yazlık bir bölge olduğu için kışları çok az insan yaşıyor. Burada genellikle böyle siteler var. Bu site havuzlu. Ablamın evi de direkt havuzun olduğu tarafta. Havuzu görüyorlar. Ama kullanıyorlar mı havuz derseniz bizimkilerin artık gözü doymuş herhalde. Pek kullanmıyorlar. Daha çok denize gelip gidiyor bizimkiler. Sabah sabah böyle sessiz sakin bir ortam var. Ama şeye çok şaşırdım. Böyle bazı insanlar kalkıp evin işlerine başlamışlar. Hatta daha sonrasında bazı insanları gördüm. Denizden geliyorlardı. Ona da çok şaşırdım yani. Sabahın o saatinde deniz soğuk olsa gerek diye düşünüyorum. Ama demek ki bazıları soğuk suya girmekten hoşlanıyor. Burası hep ortak alanlar. Şimdi sizi ortak alana doğru götürüyorum. Ben bu kısmı çok beğendim açıkçası. Çok hoşuma gitti. Ama genelde buralar boş oluyor. Kullanıldığını görmedim. Tabii insanların kendi küçük ota olsa verandaları, bahçeleri falan olduğu için buralar pek kullanılmıyor. Yine de çok güzel. Burada Atatürk büstünün olması da bence güzel bir ayrıntı. Kısa bir saygı duruşu ve yola devam ediyoruz. Açıkçası gezerken size ortamı daha fazla göstermek istemiştim. Ama bazı insanların böyle işte bu kim ki neden çekim yapıyor gibi baktığını fark edince daha fazla dolanmayayım dedim. Evet, bu da ablamların havuz manzarası. Burası da ablamların evi. Buraya kadar gelmişken sahili görmeden gitmek istemedim. O yüzden kısa bir sahil turu yapalım dedik. Buraya babamla birlikte geldik. Burası iyi, güzel de bilmiyorum ama ben Muğla'yı tercih ederim. Sanırım Muğla'da okuduğum için öznel bir görüş bu.
gelmişken elimiz veya ayağımız bir suya değsin deyip denize doğru yürüdük. Ben suyu seviyorum yüzme bilmememe rağmen. Bu arada gerçeği ifşa etmiş bulunuyorum. Ben yüzme bilmiyorum. Her neyse. Suyun sesi, o iyot kokusu benim çok hoşuma gidiyor. Ben ablamın terliklerini giydiğim için benim için suya girmek o kadar da sıkıntı olmadı. Ama babam ayakkabılarını giymişti. O yüzden o çok fazla içeri doğru giremedi. Sadece hafif suya elini sokabildi. Hatta biraz da ayakkabıları ıslandı. Ama yapacak bir şey yok. Bazı şeylerin bedelleri var değil mi? Suyun güzelliğine bakar mısınız? Mavinin her tonu var. Yalnız biraz yosunlu. Her neyse. Hadi birlikte denizde oynayalım. Sabah saatleri olmasına rağmen yine de bayağı insan vardı. Bu arada sol tarafta bir dere var aslında. Dere ile deniz birleşiyor. Evet, bu taraf dere kısmı. Ama burası çok atıl kalmış. Neden böyle olmuş bilemiyorum. Ördekler falan vardı. Keşke burayı daha iyi değerlendirebilselerdi. Çünkü bence burası da çok güzel bir yere benziyor. Babamla epeyce yürüdükten sonra eve dönmeye karar verdik. Geldiğimiz yönden geri dönmek istemedik. Böyle farklı yerlerden yürüyerek, güzel Çamlı'nın görmediğimiz yerlerini de görerek eve geri dönüyoruz. Babamla böyle sabahın erken saatlerinde yürüyüş yapıp muhabbet etmek bana iyi geldi. Uzun zamandır birlikte yapmadığımız bir aktiviteydi. Hem ortam güzel hem yanındaki kişi sevdiğim birisi olunca daha ne istersin ki? Bir ara babamla şu konuşmayı yaptık. Hani acaba kaybolursak diye. Sonra dedik ki ya zaten küçük yer güzel Çamlı, hani kaybolsak ne kadar kaybolabiliriz ki? Zaten telefon da var yanımızda, en kötü ihtimalle arar yeğenim çağırırdık. Öyle deyip birbirimize avutarak böyle bilmediğimiz yerlerden sağımıza solumuza baka baka yürüdük. Size buraya daha önce geldiğimi söylemiştim ama tabii bundan 3-4 sene önce mi yoksa daha fazla mı oldu bilmiyorum. O yüzden bildiğimi sandığım şeyler de değişmiş. Buraya da beni yıka yazmışlar. Araba o kadar kirlenmiş, tozlanmış ki. Türk milletinin özelliğidir böyle tozlu kirli arabaların üstüne sözler yazmak. Neyse. Şuradaki ilerideki bakkalı bir yerden böyle gözüm ısırıyor gibiydi. Ama sonradan fark ettim ki belki de o benim hatırladığım bakkal değildi. Ne demiş atalar? Battı balık yan gider. Bu evlerde başka sitelere ait. Zaten her taraf hemen hemen site.
da bizim son kahvaltımız. Dünden evi için aldığı ablamın donutlar da kahvaltımızı süsledi. O zaman ne diyoruz? Gelecek hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.